Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fevzi Aras. Tavşanın İzinde kanalına hoş geldiniz. Bugün burada çok özel bir konuğum var. Hayat arkadaşım, yol arkadaşım. Bugün avcılığa silahın, avın, avcının gözünden değil, bekleyenin gözünden bakacağız. Bir avcının hayat arkadaşı olmak nasıl bir şey? Gerçekten zor mu, kolay mı? Bugün bunu birlikte konuşalım. Evimizdeyiz ama programımıza hoş geldin İdil Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Herkese merhaba. O zaman vakit kaybetmeden yavaş yavaş sorularımıza başlayalım. Evet, e, bir avcıyla evli olmak nasıl bir duygu? Bir avcıyla demeyelim de aslında e, hobisi olan, doğayla iç içe olan bir adamla evli olmak çok güzel bir duygu. Çünkü siz istemeseniz de bir ayağınız doğada oluyor ve onunla birlikte o heyecanı siz de yaşıyorsunuz. Peki benim yani Fevzi Aras'ın avcılığa olan tutkusu hakkında ne düşünüyorsun? Ya ilk duyduğumda çok değişik gelmişti. Çünkü ne ben, ne benim ailem, ne benim çevremde hiç bir avcı bir insan yoktu. Doğal olarak ilk başta biraz garip gelmişti. Yani nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum çünkü. Fakat e, senden dinledikçe ve işin içine girdikçe belki kabullenme de diyebiliriz veya bir şeyleri öğrendikçe ve ne kadar doğru bir şekilde bazı şeylerin yapıldığını gördükçe hem içim biraz rahatladı hem de kabullenme aşamasına geçtim diyelim. Ama inanın hala görüntülerde bakamadığım anlar olabiliyor. Kabullenemediğim görüntüler olabiliyor hala. Evet, evet. Peki ilk tanıştığımızda bu konu hakkında yani avcılık hakkında bakışın nasıldı? Ne hissediyordun? Şimdi ne hissediyorsun? Ya dediğim gibi ilk tanıştığımda ve ilk avla ilgili ben avlanıyorum, av yapıyorum diye senden duyduğumda şaşırmıştım. Çünkü çok uzaktım. Garip gelmişti. Vahşice gelmişti. Ama şimdi bilinçlenip ve bunu daha fazla içine girip bununla beraber yaşadıktan sonra bunun gerçekten bir hobi olduğunu ve bir sevgi olduğunu yani bunu severek sevgi olmasa başka türlü yapamazsınız zaten ve bu babadan geçen ve işte çok önceden beri gelen bir hobi Yani olduğu için, gelenek olduğu için daha farklı bakmaya başladım ve saygı duymak kaldı bana. Sadece sana bu konuda köstek değil, destek olmaya karar verdim. teşekkür ederiz. Peki şimdi gelelim can alıcı sorulara. Sezon geldiğinde hafta sonu planları nasıl oluyor? İlk başta şunu söyleyeyim, bizde sezon hiç bitmiyor. Sezonun haricinde de bir sezonumuz oluyor. Ben çalışan bir anne olduğum için hafta sonları her çalışan kadın gibi evin düzeni, çocuklar, ortalığı toparlama aslında bir nevi bana bir zaman kalmış oluyor eşim avda olduğu için. Zaten bu bütün günü alan bir hobi olmadığı için sabah erken saatte başlayıp öğlen en fazla öğleden sonraya sarkan bir program oluyor. O yüzden ben de rutin herkesin yaptığı gibi sabahtan ev işleri, çocuklarla ilgilenme. Kendime de bir alan yaratıyorum. Yani bunu kabullenip dediğim gibi böyle yaşamaya. Zaten sezonu varsayalım bir kış sezonu oluyor. Kışın zaten daha çok evde oluyor insanlar. Allah'tan yazın bize kalıyor hafta Peki sonları. Fevzi Aras sezonda her hafta sonu avda mı cumartesi pazar? Evet. Evet, yani eğer çok şiddetli yağmur, fırtına yoksa, Kıyamet kopmadıysa. kıyamet kopmadıysa Tabii. eşim o heyecanı her seferinde yaşıyor. Ve her hafta sonumuzu artık öğlene kadar onu beklemekle geçiyor. Peki. Fevzi Aras avdan döndüğünde eve nasıl bir ruh haliyle gelir? O an evde nasıl bir atmosfer olur? Şöyle, eve nasıl geldiği, nasıl bir avın geçtiğine bağlı aslında. Eğer ki güzel bir av geçtiyse, verimli bir gün olduysa çok keyifli gelir ve gerçekten etrafına da neşe saçar. Ancak çok kopaylardan birileri uzaklaştıysa, onları kovaladıysa, istediği gibi bir av geçmediyse tabii ki hesaplanan
daha fazla yürünüp yorulunduysa yorgun bir şekilde gelir. Geldikten sonra mutlaka bir 200 saat uyur. Uyuduktan sonra yine kendine gelir ama mutlaka her av sonrası eşimle o günün nasıl geçtiği üzerine bir konuşmamız olur. Bu ilk günden beri de böyleydi zaten. Ben dinlemekten hoşlanırım, o anlatmaktan hoşlanır. O şekilde. Evet. Şimdi bir can alıcı sorumuz daha var. Tabii biz avcılar her zaman olduğu gibi biraz e, kirli kullandığımız için eşyalarımızı ve bulunduğumuz alanı. Tabii bu herkes için geçerlidir. Ben biraz dağınık da olabilirim. Evde yağmur, çamur, botlar. Nasıl başa çıkıyorsun bu dağınıklıkla? Şöyle başa çıkıyorum. Öncelikle ben çok düzenli bir insanım. Eşimin tam tersine. O yüzden bir bahçe katında olduğumuzun avantajı olduğu için kendimize bir saklama bahçeye kutuları koydum ve onlarda bu eşyaları saklamaya karar verdim. Box'ta. Ee, Bir boxlarda yani. Onun dışında ilk zamanlarda çamurlu çizmeler aynen bırakılıyordu. Baktık ki bir şey yok, yine çamurlu giymek zorunda kalıyor. O yüzden artık şimdi kendisi sağ olsun bir sudan geçirip en azından kenara Evet. koyabiliyor. Yani bir sıkıntısı olmuyor. Ona göre bir düzen alırsanız zaten dediğim gibi her şey kabullenmeyle geçiyor. Yani siz bu yaşamı kabullendiğiniz zaman ona göre çözümler de üretiyorsunuz. O yüzden evde de her eşya, benim nasıl eşyalarım varsa bunlar da onun eşyaları. Ona da saygı duyuyorum. Ona göre önlemler alıyorum diye. Bazı insanlar avcılığı eleştiriyorlar. Kendilerini uzak gördükleri için tabii ava ya da bilinçli olmadıkları için. Senin çevrende de bu insanlardan çokça vardır daha öncesinde. Sana bu tarz tepkiler geldiğinde avcılık ve eş muhabbeti açıldığında onlara ne gibi şeyler söylüyorsun, öneriyorsun? Şöyle, evet, yakın arkadaş çevremde de çok aşırı derecede hayvansever arkadaşlarım var. Ve onlara bir şekilde bunu belki kabullendiremem ama avcılığın aslında yani onlara en sevimli şekliyle anlatmaya çalıştım hep. Ve hani siz balık yemiyor musunuz, tavuk yemiyor musunuz şeklinde sorular sorduğumda tabii ki de yiyoruz ama ya geldiğinde o ama kısmında ama işte av eti işte bu dünyadaki en proteini yüksek, en doğal, en yağsız et olduğunu En saf anlatarak haliyle. Evet. en saf haliyle yendiğini ve hani senin özellikle bu konuda dikkat edip yiyebileceğimiz kadarını avlandığını ailecek hepimiz tüketiyoruz. Anlattığımda daha sevimli hale onları ikna edemesem de en azından Bir nebze kendimce böyle bir evet evet öyle bilgi vermiş oluyorum bilgi vermiş onlara. oluyorsun. Evet, doğru. Peki hiç avı benden daha çok seviyor dediğin bir nokta oldu mu? Hiç olmadı, olamaz da. Çünkü şöyle söyleyeyim, benim yerim ayrı, avın yeri ayrı. Ben olmayabilirim ama av olur. Ama av olmazsa benim eşim mutsuz olur. O mutsuzluk da bana yansır. O yüzden İkisi bir arada bence çok güzel. Yani ben Peki yeni avcı olacaklara değil de yeni avcı eşi olacaklara yani evlendiği eşi avcı olacak yeni gelin adaylarına bir tavsiyelerin var mı? Ne söylemek istersin? hiç panik yapmayın. Önce kabullenin. Zaten sevdiğiniz insanı her şeyle kabulleniyorsunuz ve onun bu hobisini de sizin de hobileriniz olabilir. Onunla birlikte kabulleniyorsunuz. Sabırlı olmak, av zamanlarında kendilerine alan yaratabilirler. Aslında herkesin kendiyle kalması gereken zamanlar var. Bunu avantaja çevirip kendilerine de bu saat diliminde işte 3 saat, 4 saat kendilerine zaman ayırabilirler. Bu bence herkesin gerçekten ihtiyacı olan bir şey. Hele güzel bir evliliğiniz varsa iki kişinin de kendi alanı olması Onlar da güzel bir şey. kendilerine farklı hobiler edinebilir Hobi ya da edinebilir ya da başka nasıl işlerle mutlu uğraşabilir. oluyorsa müzik dinleyebilir, gezebilir. Yani o imkanları nasıl el veriyorsa onu yapabilir yani. O saat bence çok kıymetli. Hani dediğim gibi
şikayet etmeyi seven bir insan değilim. Şikayet şikayeti getirir. Yani bunu şikayet edip hem eşinize hem kendinize hayatı dar Evet. edeceğinize yani onunla yaşamayı kabul edeceksiniz. Ona göre de siz de bir plan yapabilirsiniz o saat diliminde. Evet. Tabii herkesin karakteri farklı Ya, olabilir. tabii ki. Ben böyle düşünen bir eşe sahip olduğum için çok şanslı hissediyorum Ay, kendimi. teşekkür Onu ederim. da Ben de belirtmek öyle. isterim. Peki son olarak Evet. sabır mı, sevgi mi yoksa anlayış mı ön planda? Bu sadece av için değil aslında. Benim hayata bakışımla da alakalı. Benim için her zaman önce sevgi gelir. Zaten sevginiz varsa bunun akabinde sabır da gelir, anlayış da gelir, güven de gelir, hepsi gelir. Yeter ki bir insanı sevin, eşinizi sevin. Onunla birlikte zaten sevdiğiniz için her şeyini bir şekilde kabul ediyorsunuz. Evet. Bu güzel sohbet için eşim İdil Aras'a çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet dostlar, doğanın sessizliği, köpeklerin sesi, avın heyecanı derken bir de sizi evde bekleyen bir çift göz var. Bu programda sadece bir avcıyı değil, arkasındaki gücü konuştuk. Unutmayın, doğada iz süren, kopay salan her avcının yanında evde bekleyen koskoca bir yürek vardır. Tavşanın izinde, doğanın sesinde kalın. Herkese rastgele.